Herkese merhaba. Güzel insanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Eğer ilk defa bu kanala geldiyseniz öncelikle sizi burada gördüğüm için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Eğer uzun zamandır benimle birlikteyseniz sizlere de kocaman bir hoş geldiniz demek istiyorum. İyi ki varsınız. Burası benim sadece YouTube kanalı değil. Burası hep birlikte sohbet ettiğimiz, merak ettiklerimizi konuştuğumuz, bazen şaşırdığımız, bazen güldüğümüz ve güzel vakit geçirdiğimiz sıcacık bir ortam. Ben burada sizlerle sadece video paylaşmak istemiyorum. Aynı zamanda sizleri dinlemek, yorumlarınızı okumak, hangi içerikleri görmek istediğinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü bu kanalın en güzel tarifi sizlersiniz. Burada zaman zaman kahve fallarına bakacağız. Tabak fallarını yorumlayacağız. Bazen uzun sohbet edeceğiz. Bazen merak uyandıran hikayelerden konuşacağız. Kimi zaman aşk hayatını, kimi zaman iş ve para konularını, kimi zaman da hayatımızdaki değişimleri eğlenceli bir şekilde ele alacağız. Ama her videoda ortak bir şey olacak. Birlikte güzel zaman geçirmek. Bazen günlük hayatın yoğunluğunu hepimiz yoruluyoruz. İşler, ev, sorumluluklar, koşturmaca, bazen de sadece birkaç dakika boyunca bütün bunları unutmak ve rahatlamak istiyor. İşte bu kanalı biraz da bunun için hazırlıyorum. Videoyu açtığınızda kendinize rahat hissedin. Kahvenizi alın, çayınızı hazırlayın. Kendinize güzel bir yer seçin ve birkaç dakikalığına sadece kendinize zaman ayırın. Çünkü bugün burada acelemiz yok. Uzun uzun konuşacağız. Detaylara bakacağız. Şekilleri inceleyeceğiz. Bazen bir sembolün ve ne anlama geleceğini konuşacağız. Bazen de ortaya çıkan hikayeyi birlikte tanımlayacağız. Belki fincanınızda bir yol çıkacak. Belki bir kuş, belki bir kalp, belki bir anahtar, belki de uzun zamandır beklediğiniz bir haberin sembolünü göreceğiz. Kim bilir? Belki bugün fincanınız bize hiç beklemediğimiz bir hikaye anlatacak. Ama burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Fal yorumlarımızı eğlence ve keyif amacıyla yapıyoruz. Burada söylediklerimizi kesin bir gelecek bilgisi olarak değil, güzel vakit geçirmek için yapılan yorumlar olarak düşünmenizi istiyorum. Benim için önemli olan sizin videodan güzel bir enerjiyle ayrılmanız. Şimdi fincanınızı önünüze aldığında biraz sessiz kalıp şekillere bakıyorum. İlk gördüğüm şey fincanın dibinde yukarı doğru uzanan bir yol. Bu senin hayatında kapanmamış ama artık sonuna yaklaşmış bir mesele olduğunu gösteriyor. Sanki bir süredir ne olacak, nasıl olacak diye düşündüğün bir konu var. Bazen kendine ben artık bunu düşünmeyeceğim diyorsun ama sonra küçük bir gelişme, bir söz, bir haber yeniden aklına getiriyor. Fincanın kenarında açık bir alan var. Bu çok güzel. Çünkü açık alan önünün açılmasına ve beklediğin bir haberin gecikmeli de olsa gelmesini yorulur. Özellikle 3 vakit içerisinde bir hareketlilik görüyorum. Bu 3 günde olabilir, 3 haftada ama burada sayıdan çok 3 aşamalı bir gelişme hissediliyor. Şimdi şurada bir kuş şekli görüyorum. Kuş genellikle haber demektir. Fakat bu sıradan bir haber değil. Bir telefon, mesaj ve beklenmedik bir karşılaşma gibi geliyor. Birinin sana söylemek istediği ama bir türlü cesaret edemediği bir şey var sanki. Bir de fincanın üst kısmında
İki insan silüeti var. Biri sana doğru dönük, diğeri biraz uzakta. Aralarında ince bir çizgi bulunuyor. Bu bana iki kişi arasında konuşulmamış sözleri gösteriyor. Bir taraf daha fazla düşünüyor, diğer taraf ise gurur yapıyor. Burada özellikle ilk adımı kim atacak enerjisi var. Aşk tarafına baktığımda kalbinin üzerine küçük bir gölge görüyorum. Bu gölge geçmişten kalan bir kırgınlık gibi. Sen aslında bazı şeyleri affetmişsin ama tamamen unutamamışsın. Sana yapılan bir davranışın veya söylenen bir sözün izi hala duruyor. Fakat kalbinin hemen yanında çok daha parlak bir şekil var. Bu yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki ilişkinin daha ciddi bir konuşmaya doğru ilerlediğini hissediyorum. Eğer hayatında kimse yoksa geçmişten tanıdığın biriyle yeniden iletişim kurulması veya yeni biriyle tanışma ihtimali öne çıkıyor. Burada özellikle göz göze gelme sembolü dikkat çekiyor. Sanki bir ortamda biri seni uzaktan fark edecek. İlk başta çok belli etmeyecek ama başkalarıyla kendisine ele verecek. Şimdi fincanın dibine bakıyorum. Dibinde çok yoğun bir tortu görüyorum. Bu son zamanlarda zihninin çok dolu olduğunu gösteriyor. Aynı anda birkaç şeyi düşünüyorsun. Bir konuda karar vermek istiyorsun ama ya yanlış karar verirsem diye kendini durduruyorsun. Burada bir anahtar şekli görüyorum. Anahtar falda yeni bir kapı anlamına gelir. Önünde yeni bir fırsat var. Bu fırsat iş, para, eğitim veya kişisel bir karar olabilir. İlk başta küçük gibi görünecek ama ilerleyen dönemde sana daha büyük bir kapı açılabilir. Para iş konusunda ise iki ayrı kısmet görüyorum. Biri küçük ama hızlı gelecek, beklenmedik bir ödeme, eline geçecek bir para veya daha önce beklediğin bir işin sonuçlanması gibi. Diğeri ise daha büyük ama biraz zaman istiyor. Burada bir evrak, imza veya resmi bir işlem sembolü var. Bir şeyin kesinleşmesi için birkaç aşamadan geçmen gerekebilir. Fincanın kenarında küçük küçük noktalar var. Bunları ben para damlaları olarak yorumluyorum. Büyük bir servetten ziyade peş peşe gelecek küçük rahatlamalar görünüyor. Bir ödeme kapanıyor, ardından başka bir ödeme geliyor. Böylece bir süredir üzerinde duran maddi baskı yavaş yavaş azalıyor. Ev ve aile tarafında da hareketlilik görüyorum. Bir ev şekli görüyorum. Ev içerisinde yapılacak bir değişiklik, taşınma düşüncesi veya yenileme veya aile içinde önemli karar olabilir. Ayrıca aileden bir kadın figürü çok belirgin çıkmış. Bu kişi sana zaman zaman fazla karışıyor gibi görünse de aslında yeni koruma istediğini taşıyor. Fakat aranızda bir konuda fikir ayrılığı yaşanabilir. Burada benim gördüğüm şey kısa sürede bir kırgınlık ama sonrasında konuşularak çözülme. Şimdi biraz bir çevrene bakalım. Fincanın bir köşesinde göz şekline benzeyen bir iz var. Bu çevrende seni takip eden, merak eden ve hayatındaki gelişmeleri fazla sorgulayan birini gösteriyor. Burada kötü niyet kesin diyemem. Daha çok kıyaslama ve merak enerjisi hissediyorum. O yüzden her planını herkese anlatmaman daha iyi olabilir. Özellikle gerçekleşmeden önce bir planını çok fazla kişiyle paylaşma. Bazı şeylerin sessiz ilerlemesi senin için daha hayırlı görünüyor. Bir de makas gibi bir şekil var. Makas genellikle bir şeyi kesmek, bir dönemi kapatmak anlamına gelir. Senin hayatında artık seni yoran bir alışkanlık, kişi veya düşünceyi geride bırakma dönemi başlıyor. İlk başta zorlanacaksın ama sonrasında iyi ki bunu yapmışım diyeceksin. Bir karar
alabilirsin. Dilek kısmına baktığımda burada çok küçük bir yıldız görüyorum. Dileğin gerçekleşme ihtimali var. Fakat hemen değil. Önünde iki aşama bulunuyor. Önce küçük bir haber geliyor. Ardından asıl gelişme gerçekleşiyor. Sanki sen dileğine biraz da olursa olsun, olmazsa da artık yapacak bir şey yok diyerek bırakmışsın. İşte tam bu noktada beklemediğim bir gelişme olabilir. Bir merdiven görüyorum. Merdiven de adım adım yükselmek demektir. Senin içinde bir anda her şey değişmesinden ziyade küçük ama sağlam ilerlemeler var. Özellikle önümüzdeki dönem kendine olan güveninin arttığını hissediyorum. Ve bak burada fincanın en güzel yerinde kalp ile yol yan yana duruyor. Bu bana aşk hayatında bir kararın geleceğini söylüyor. Bir insanla ilgili devam mı, tamam mı diye düşündüğün bir dönem olabilir. Burada karşı tarafın da seni düşündüğünü gösteren bir enerji var. Ancak iki tarafta gurur bulunuyor. Eğer aranızda mesafe varsa bu mesafenin tamamen kapanması mümkün. Ama bunun için açık bir konuşma gerekiyor. Söylenmeyen sözler konuşulmadan bu ilişkinin yönü tam olarak belirlenmeyecek. Özellikle bir erkek figürü dikkatimi çekti. Bu kişi dışarıdan sakin görünse de içinde çok şey biriktiriyor. Sana karşı söylemediği bir düşüncesi olabilir. Gururu nedeniyle duygularını açıkça göstermekte zorlanıyor. Eğer hayatında böyle biri varsa ondan gelecek küçük bir işaret bile seni şaşırtabilir. Ama falın bana şunu söylüyor. Sen artık eskisi gibi bekleyen taraf olmayacaksın. Bir şeylerin peşinden koşmak yerine insanların sana gelmesini bekleyeceksin. Ve bu değişim çevrendeki insanları sana bakışına da değiştirecek. Son olarak fincanın tamamına baktığımda 3 önemli sembol görüyorum. Kuş, beklenen haber. Anahtar, yeni bir kapı. Kalp, duygusal bir karar. Yani haber, fırsat ve aşk açısından hareketli bir dönem var. Fakat falın en güçlü mesajı şu. Bir kapı kapanıyor ama sen o kapının kapanmasını üzülürken aslında arkadan başka bir kapı açılıyor. Şu anda bazı şeylerin neden istediğin gibi ilerlemediğini anlamıyor olabilirsin. Fakat biraz zaman geçince geriye dönüp baktığında demek ki o yüzden olmamış diyeceğim bir gelişme yaşayabilirsin. Ve ben fincanını kapatmadan önce sana şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönemde bir haber alacaksın. Bu haber ilk anda seni şaşırtabilir. Ardından bir görüşme veya konuşma görünüyor. Bu konuşmanın sonunda uzun zamandır kafana meşgul eden bir konuda karar vereceksin. Kalbin konusunda ise acele etme. Çünkü falında görünen kişi veya gelişme sen beklemeden vazgeçtiğin anda daha belirgin hale geliyor. Dileğin açık, yolun açık ve önündeki dönem hareketli görünüyor. Ve şimdi fincanımdaki sembollerim bu kadar. Şimdi kahve tabak falımıza geçiyoruz. Hemen önce tabağın tamamına bakıyorum. Çünkü burada fincanından farklı olarak içinden atmak istediğin şeyler ve üzerinden taşıdığın ağırlıklar daha belirgin görünüyor. Tabağın ortasında büyükçe bir açıklık var. Bu çok dikkat çekici. Bu açıklık bana senin hayatında bir temizlenme dönemi olduğunu söylüyor. Son zamanlarda seni yoran bazı düşünceler, insanlarla yaşanan küçük kırgınlıklar ve sürekli kafanda
döndürdüğün bazı sorular varmış gibi duruyor. Ama bunların bir kısmı artık senden uzaklaşmaya başlamış. Sanki uzun zamandır taşıdığın bu yükü yere bırakıyorsun. Ve ilginç olan şu, sen bir şeyi bırakınca başka bir şey sana doğru geliyor. Şimdi taban kenarına bakıyorum. Burada uzun ince bir çizgi var. Bu çizgi bir yol gibi, fakat yol dümdüz değil. Önce kıvrılıyor, sonra açılıyor. Bu bana planladığın bir işin veya kararın ilk düşündüğün şekilde gerçekleşemeyeceğini ama sonunda istediğin noktaya ulaşacağını gösteriyor. Yani bir gecikme var ama bu gecikme olumsuz değil. Sanki hayat sana biraz bekle, henüz zamanı değil diyor. Şurada bir kuş şekli görüyorum. Kuş haber demektir. Fakat bu haber uzak bir yerden geliyor gibi. Bir telefon, mesaj veya sosyal medya üzerinden göreceğin bir gelişme olabilir. Bir fincanı senden haber beklediğini de hissediyorum. Bu kişi sana doğrudan ulaşmadan önce seni uzaktan takip ediyor olabilir. Burada özellikle yazsam mı yazmasam mı düşüncesi var. Biri bir mesaj yazıp silmiş gibi bir enerji görüyorum. Gurur ve çekingenlik arasında kalmış gibi görünüyor. Aşk tarafına daha dikkatlice bakıyorum. Tabağın bir bölümüne kalbe benzeyen fakat ortasında ince bir çizgi geçen bir şekil var. Bu bana duyguların bitmediğini ama araya bir mesafe girdiğini söylüyor. Eğer hayatında biri varsa bu kişiye aranda konuşulması gereken bir konu bulunuyor. İkinizden biri duygularını tam olarak anlatmamış olabilir. Eğer hayatında kimse yoksa geçmişten birinin yeniden gündeme gelmesi mümkün. Ama burada daha ilginç bir şey var. Geçmişten gelen kişi ile yeni bir ihtimal aynı dönemde görünüyor. Yani önünde bir seçim enerjisi var. Bir tarafta alışılmış olan, diğer tarafta ise farklı ve yeni olan bir yol. Sen başlangıçta geçmişte daha yakın durabilirsin. Fakat yeni olan kişinin sana daha huzurlu bir enerji verdiği zamanla fark edebilirsin. Taban kenarında küçük bir çiçek şekli var. Bu genellikle güzel söz, itiraf ve gönül alma olarak yorumlanır. Yanında birinden duyacağın bir söz seni düşündüğünden daha fazla mutlu edebilir. Uzun zamandır beklediğin bir özür ve açıklama da olabilir. Ve burada bir buluşma ihtimali var. Kalabalık bir ortam değil, daha çok iki kişinin sakin sakin konuşabileceği bir yer. Bu görüşmede geçmişte konuşulmayan bazı şeylerin açığa çıkması mümkün. Para tarafına bakıyorum. Burada tabağın üzerine dağılmış küçük noktalar görüyorum. Bunlar küçük küçük para girişlerini gösteriyor. Bir anda büyük bir para değil, birkaç farklı yerden gelecek rahatlamalar gibi. Bir ödeme kapanabilir, beklediğin bir para eline geçebilir. Ayrıca daha önce düşünmediğin küçük bir kazanç fırsatı çıkabilir. Fakat tabakta bir de cüzdan gibi kapalı bir şekil var. Bu bana parayı elinde tutman gerektiğini söylüyor. Yani önümüzdeki dönemde eline para geçse bile hemen harcamak yerine biraz kenarda tutmak daha iyi olabilir. Çünkü sonrasında beklemediğin bir masraf çıkabilir. Ev ve aile tarafına bir hareketlilik görüyorum. Taban kenarında ev şeklinde bir görüntü var. Bu taşıma olmak zorunda değil. Ev içinde değişiklik, eşya değişimi, düzenleme veya aile ile ilgili bir karar olabilir. Ayrıca aile içinde uzun zamandır konuşulan bir konu yeniden gündeme gelebilir. Burada yaşça büyük bir kadın figürü dikkat çekiyor. Bu kişinin sana söylemek istediği bir şey var. Belki doğrudan söyleyemiyor ama davranışlarıyla belli ediyor.
Bir konuda senin kararını değiştirmeye çalışabilir. Sen ise sonunda kendi bildiğini yapacaksın ve bence doğru olan bu da olabilir. Başkalarının düşüncesini dinle ama son kararı kendin ver. Şimdi tabağın kenarındaki küçük şekilleri bakıyorum. Burada göz gibi bir iz var. Bu çevrende seni merak eden bir kişinin olduğunu gösteriyor. Senin hayatında ne olup bittiğini takip eden biri var. Özellikle aşk hayatını merak ediyor olabilir. Fakat ben burada büyük bir kötülük görüyorum. Daha çok kıskançlık ve merak karışımı bir enerji. Bu nedenle planlarını gerçekleşmeden önce herkese anlatmaman daha iyi. Bir ağaç şekli görüyorum. Ağaç çok güzel bir semboldür. Köklenmek, güçlenmek ve sabırla büyümek anlamına gelir. Senin hayatında artık geçici şeylerden ziyade daha kalıcı olanı istemeye başladığını gösteriyor. Eskiden seni heyecanlandıran bazı şeyler artık seni tatmin etmiyor olabilir. Sen artık bana gerçekten huzur verecek ne diye düşünüyorsun. Bu özellikle ilişkiler konusunda çok belirgin. Artık sadece sevgi değil, güven de istiyorsun. Sadece güzel söz değil, davranış görmek istiyorsun. Bu değişim senin hayatına girecek insanları da değiştirecek. Şurada anahtar gibi bir şekil var. Bu benim en sevdiğim sembollerden biri. Yeni bir kapı. Bu kapı iş olabilir, ev olabilir, ilişki olabilir veya uzun zamandır beklediğim bir fırsat olabilir. Fakat anahtarın hemen yanında küçük bir engel var. Yani kapı var ama hemen açılmıyor. Bir belge, telefon görüşmesi, onay veya başka bir kişinin kararını beklemek gerekebilir. Ama sonunda açılıyor. Dileğine baktığımda tabağın ortasındaki açıklık nedeniyle dileğin önünde ciddi bir engel görünmüyor. Ancak dileğin iki aşamalı. Önce küçük bir işaret gelecek, sonra asıl gelişme. Sen ilk işareti görünce acaba gerçekten olacak mı diye düşünebilirsin. İşte o küçük gelişme aslında devamının habercisi. Zaman konusunda tabağın üzerinde 3 belirgin iz görüyorum. Bu nedenle üçlü bir zaman dikkat çekiyor. 3 gün, 3 hafta veya üçüncü bir gelişme şeklinde ortaya çıkabilir. Ama özellikle 3 hafta içerisinde hayatında bir hareketlilik hissi daha güçlü. Bir mesaj görüyorum. Bu mesajı beklemediğin bir anda alabilirsin. Mesaj kısa olabilir ama sende uzun bir düşünce süreci başlatacak. Bir cümle, bir soru veya basit bir nasılsın bile olabilir. Fakat arkasında daha fazla şey var. Karşı taraf aslında konuşmaya uzatmak isteyecek. Sen ise ilk başta biraz mesafeli davranabilirsin. Çünkü artık eskisi gibi hemen güvenmek istemiyorsun. Ve bu kez kontrol sende olacak. Tabak falın son bölümünde çok güzel bir yol açılıyor. Yolun sonunda yıldız gibi bir şekil var. Bu şansın açılmasıdır. Özellikle bir süredir kendini sıkışmış hissettiğin bir konuda rahatlama geliyor. Bir haber seni sevindirecek. Bir görüşme kafandaki soru işaretlerini azaltacak. Bir karar seni yeni bir döneme sokacak. Tabakta bana en güçlü gelen mesaj şu: geçmişin kapısını tamamen kapatmadan geleceğin kapısını açamazsın. Senin önünde yeni bir dönem var ama bu yeni dönem başlamadan önce eski bir konunun son kez karşına çıkması gerekiyor. Bir konuşma olabilir, bir karşılaşma olabilir, bir mesaj olabilir. Fakat o olaydan sonra içinde bir şey değişecek. Artık yeter. Ben kendi yoluma bakacağım diyeceksin. İşte tam o noktadan sonra yolun açılıyor. Ve tabağın sonuna baktığımda 3 kelime görüyorum. Haber, karar, başlangıç. Önce haber geliyor, sonra karar veriyorsun, ardından yeni bir başlangıç gerekiyor. Aşk tarafında
kalbinin yeniden hareketleneceği para tarafında küçük rahatlamaların başlayacağı ve hayatında uzun zamandır bekleyen bir konunun yavaş yavaş çözüleceği bir dönem görünüyor. Ama sana en önemli tavsiyem şu: her gelene kadar her gideni kayıp olarak görme. Bazı insanlar hayatına kalmak için değil, sana bir şey öğretmek için gelir. Senin falını ise artık öğrenme döneminde çok seçme dönemi başlıyor. Bu kez seçimi yapan kişi sen olacaksın. Evet güzel insanlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Bugün benimle birlikte olduğunuz, videomu izlediğiniz, yorumlarınızla ve güzel enerjinizle bana eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım bu video boyunca biraz olsun günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmış, kendinize güzel bir zaman ayırmış ve yüzünüzde küçücük olsa da bir tebessüm oluşturabilmişizdir. Eğer bugün birlikte kahve falıma baktıysak, fincanımızın bize anlattıklarını birlikte keşfettiysek veya güzel bir sohbet geçirdiysek, umarım siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır. Peki belki bugün fincanınızda güzel bir haber gördük. Belki bir yol çıktı. Belki bir kalp. Belki bir anahtar. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir dileğe dair küçük bir umut gördük. Ama unutmayın, burada yaptığımız tüm yorumlar eğlence ve keyif amaçlıdır. Hayatınızdaki en önemli kararları her zaman kendi düşünceleriniz ve gerçek koşullarınız doğrultusunda vermeniz en güzeli. Şimdi sıra sizde. Videoda sizi en çok etkileyen bölüm hangisiydi? Hangi sembol dikkatinizi çekti? Bir sonraki videoda hangi konuyu konuşmamı istersiniz? Bunların hepsini yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Çünkü sizin yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Yorumlarınızı tek tek okumaya çalışıyorum ve sizlerin istekleri doğrultusunda yeni videolar hazırlamak benim için büyük bir mutluluk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone değilseniz sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyarım. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın. Böylece yeni bir video geldiğinde ilk haberdar olanlardan biri olabilirsiniz. Ve eğer bu videoyu beğenen bir arkadaşınız, anneniz, kardeşiniz, yakınınız veya fal videolarını seven bir tanıdığınız varsa videoyu onlarla da paylaşabilirsiniz. Belki onların fincanından da güzel bir hikaye vardır. Bazen hayat gerçekten çok hızlı ilerliyor. Günler birbirini takip ediyor. Biz de işlerin, sorumlulukların ve günlük telaşın içerisinde kendimize ayıracağımız zamanı unutabiliyoruz. O yüzden sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Kendinizi dinleyin. Kalbinizin ne istediğini önemseyin. Sizi mutlu eden insanlara ve güzel şeylere daha fazla yer açın. Ve sizi yoran şeylerden gerektiğinde uzaklaşmaya da bilin. Çünkü bazen yeni bir başlangıç yapabilmek için eski bir yükü bırakmak gerekir. Belki bugün izlediğiniz bu videoda sizin için sadece birkaç dakikalık bir eğlenceydi. Ama belki de bu birkaç dakika size kendinizle ilgili güzel bir düşünce hatırlattı. Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir şeyi düşündünüz. Belki birbirine mesaj atmak istediniz. Belki bir hayalinizi yeniden hatırladınız. İşte benim için önemli olan tam olarak bu.
Videolarımızın sonunda sizlerin kendinize biraz daha iyi hissetmeniz. Şimdi videomuza burada sonlandırıyoruz ama sohbetimiz burada bitmiyor. Bir sonraki videoda yeniden buluşacağız. Yine de konuşacağız, yine de güleceğiz, yine merak edeceğiz. Belki de yine kahvelerimizi açacağız. Belki tabaklarımızda yeni şekiller keşfedeceğiz. Belki de sizin istediği bambaşka bir içerikle karşınıza çıkacağım. Kim bilir? Belki bir sonraki videoda sizin yorumunuzdan gelen bir konuyu ele alacağız. Her yeni gün yeni bir başlangıç. Dün ne yaşandıysa yaşandı. Bugün yeni bir gün. Yarın ise henüz yazılmamış yepyeni bir sayfa. O yüzden umudunuzu kaybetmeyin. Güzel düşünün, kendinize inanın ve hayatınızdaki küçük güzelliklerin de farkına varmayı unutmayın. Ben artık yavaş yavaş sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kalbinizden güzellik, evinizden huzur, hayatınızdan umut hiç eksik olmasın. Hepinizin sevgiyle kalın. Ve unutmayın, bir sonraki videoda yine birlikteyiz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve güzel günlerde görüşmek üzere.